Hepinize yeniden merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben size gerçekten muhteşem bir kurabiye tarifiyle geldim. Ağızda dağılan, kıyır kıyır harika bir lezzeti var. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel kurabiyeleri nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. Kurabiyemizin hamuru için uygun bir kabın içerisine 125 gram tereyağı ya da margarin de kullanabilirsiniz. Bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı nişasta. Ben mısır nişastası kullandım ama tabii ki de siz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Bir su bardağından bir parmak eksik toz şeker ekliyorum. Şeker miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şekerin ardından 2 adet yumurtayı ekliyorum. Ve ardından bir yemek kaşığı yoğurt ve bir limonun kabuğunu rendeleyip içerisine ekliyorum. Limonu rendelerken beyaz kısımlarının gelmemesine dikkat edelim. Aksi takdirde kurabiyemizin içerisinde acımsı bir tat olabilir. Bir kaşık yardımıyla eklediğim malzemeleri güzelce birbirinin içerisine geçene kadar karıştırıyorum. Kaşıkla bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra unu azar azar ilave etmeye başlıyorum. Öncelikle 2 su bardağı un ekledim ve üzerine bir paket vanilya ve bir paket de kabartma tozunu ekleyip tekrar kaşıkla karıştırmaya devam ediyorum. Hamur için toplamda 4 su bardağı un kullandım. Öncelikle 3 su bardağı unu ekledim ve dördüncü bardağı kontrollü bir şekilde ekliyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Kurabiyenin hamurunun ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Eğer ki hamur katı olursa kurabiyemizin içerisinde hamurlaşmalar olabilir. Bu yüzden hamurumuzun kıvamı tam bu şekilde olması gerekiyor. Hamuru yoğurduktan sonra hiç bekleme yapmadan şekil vermeye başlıyorum. Hamurdan cevizden büyük parça kopardım ve öncelikle hamuru elimde sıkıştırıp ve daha sonra yuvarlıyorum. Hamuru yuvarlamadan önce elimizle iyice sıkıştıralım. Aksi takdirde istediğimiz görüntüyü, istediğimiz şekli veremeyebiliriz. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Bütün kurabiyeleri aynı şekilde yuvarlayıp yağlı kağıt serdim, tepsiye dizdim ve bir tabağın içerisine 3 yemek kaşığı toz şeker ekledim ve bu şekilde hazırladığım kurabiyeleri tek taraflı olacak şekilde toz şekere batırıp tekrar tepsiye alıyorum.
Eğer bu yöntemle kurabiye şimdiye kadar yapmadıysanız mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten toz şeker bu kurabiyeye inanılmaz bir lezzet veriyor. Bütün kurabiyeleri toz şekere buladıktan sonra sizin de gördüğünüz gibi bu şekilde bir çay bardağıyla desen veriyorum. Siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, benim için çok değerli olan küçücük de olsa bu bir çiçek olur, böcek olur, bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kurabiyelerin şeklini verdikten sonra 170 derecede ısıttığım fırında çok değil, çok kızartmayacağız. Sadece hafiften pembeleşmesi yeterlidir. Bu bütün fırınların derecesine, ısısına göre değişim yapabiliyor. 15-20 dakika arasında pişirmeye gönderiyorum. Benim fırınımda yaklaşık 18 dakikada istediğim gibi pişti. Dediğim gibi bu bütün fırınların ısısına göre değişiklik gösterebilir. Siz kendi fırınınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bu kurabiyenin özelliği çok kızarmaması gerekiyor. Sadece hafiften pembeleşmesi yeterlidir. Şekliyle, görüntüsüyle, lezzetiyle harika bir kurabiye. Bir kere denediğinizde her zaman yapmak isteyeceksiniz. Gerçekten kurabiyeler daha çok sıcak, tutmakta zorlanıyorum. Ama sıcak olmasına rağmen gerçekten yine de çok kıyır kıyır. Size iç dokusunu da göstereyim. İçinizde hiçbir şüphe kalmasın. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.